Gel. Sultanım, Mercan Ağa geldiler. Sultanım. Hayırlar olsun. Gece vakti ne işin var burada senin? Ben sizi merak ettim sultanım. Bir şey olmuş belli. Ne söyleyeceksen söyle. Dediğim gibi sizi merak ettim. Malum gündüzleri vaktim olmuyor gelmek için. Ahsen Hatun'u gördüm sarayda. İlaç almaya gelmiş. Bir hastalığınız mı var? Isırgan otu bitti deyince ben yolladım. Anlıyorum. Hayli sıkıntılı görüyorum sizi. Sorma Mercan. Hürrem Lütfü Paşa'nın aklını bir hayli karıştırmış belli ki. Vezir-i Azam da olunca kibrinden geçilmiyor. Gözün üzerinde olsun. Merak buyurmayın sultanım. Her daim gözüm üzerinde olacak. Sultanım. Mustafa. Validem. Hoş geldin aslanım. Ne oldu? Ne diye çağırmış hünkârımız? Bana bir ders vermek istemiş anlaşılan. Ben de dersimi aldım geldim. Ne demek oluyor bu? Size söyledim. Babamla aramızda bir uçurum var. Ve bu uçurum benim tahmin ettiğimden daha derin. Hissi davranma Mustafa. O senin hem baban hem de hünkârın. Sen bir hata yaptığında ikaz edecektir elbette. Bana rahmetli büyük amcam Korkut'un başına gelenleri anlattı. Bir şehzadenin kaderi budur aslanım. Seni bir sancağa gönderirler. Orada devlet tecrübesi kazanıp kendini yetiştirmen için bütün imkanlar sağlanır. Sonra ne hikmetse sen de istenileni yaptığın için itham edilirsin. Baban da bu saraydayken bunları yaşadı. Denize açıldığın için kızıyor sana. Ama kendisi de yapmıştı bunu. İbrahim'le kaç kere muhafızları atlatıp gittiklerini biliyorum. Hiçbir kötü niyeti yoktu senin gibi. Ama 2 kere ölümden döndü. İbrahim kurtardı ilkinde. Sonra Valide Sultanımız. Mustafa'm. Aslanım. Bir musibet 1000 nasihattan evladır derler. Bundan böyle daha dikkatli ol. Dostundan da düşmanından da sakın. Zinhar onlara fırsat ver. Süleyman. Hürrem'im. Şükürler olsun döndün.
Bilhassa hastalık kol gezerken öyle korktum ki. Meraklanma. Moşe Efendi ile konuştum. Tedbirler işe yaramış. Bu veba illeti gün geçtikçe azalıyor. Bir iki aya kalmaz kurtuluruz. İnşallah. Şehzade Mustafa nasıl? Afiyettedir inşallah. Mustafa'm akıllı bir şehzade. Hatasını çoktan anlamıştı zaten. Benden af diledi, ben de kabul ettim, sancağına gönderdim. Bundan böyle daha dikkatli olacaktır. Şükürler olsun. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bir şehzadeye de bu yakışır zaten. Bırakın beni. Kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz? Durun. Ne olur bırakın beni. Neredeyim ben? Kimse yok mu? Yardım edin. Signora Silvia. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Beyim, kim bu Silvia Hatun? Elçi Tomasson'un yeğeni. Daha evvel de karşılaşmıştık. Onu tekrar göreceğim, hem de payitahta göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Oh, hayırlar olsun. Nikah ne vakit? Ne nikah Nasuh Efendi, beni bilmez gibi konuşma. Ancak itiraf etmeliyim ki Signora Silvia çok hoş bir hatun. Onunla vakit geçirmekten de bir hayli keyif alıyorum. Ah beyim ah. Mihrimah Sultanımızın Rüstem Paşa denen yılanla evlenmesi mevzu bahisken sen kimlerle dolaşıyorsun? Sultanımızın istemediği biriyle evlenmesi elbette üzücü. Ancak elimden bir şey gelmez. Ne dersin? Evlenirler mi Rüstem Paşa ile? Bilmiyorum. Lakin sultanımız çok üzülüyor. Onun mutsuz olması beni de üzüyor. Anlaşılan Hürrem Sultanımız ona baskı yapıyor. Ne kadar dayanır bilmem. Allah yazdıysa bozsun. Burada çok kalacak mısınız Signora? Kim söyle diyor bunu? Kim olduğum mühim değil. Mühim olan ne istediğim. Ülkenize dönmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde burada huzuru bulmanız çok zor. Ne istiyorsunuz benden? Ben size ne yaptım? Venedik elçisinin yeğeni olduğunuzu biliyorum. Anlaşılan o ki, ülkenizin menfaatleri için casusluk edip Osmanlı beylerinin aklını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal gitmezseniz hem sizin için hem de beraber dolaştığınız insanlar için hiç iyi olmaz. Sultanım. Hayırdır Sümbül, pek bir keyiflisin. Nasıl keyifli olmam sultanım. Az evvel Ahsen Hatun'la konuştum. Benden tez vakitte hayırlı haberler beklesinler dedi. Aferin Sümbül. Nihayet güzel bir haber verdin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Aceleye lüzum yok Sümbül Ağa. Lütfi Paşa artık elimizde sayılır. Şah Sultan'ın da kaderi Hatice'ye benzeyecek. Sultanım, Fahriye sakın keyfimi bozacak. Bir haber vereyim deme. üzgünüm sultanım. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Mihrimah Sultanımızla alakalı.
Hatun, işin bittiyse çık dışarıya. Gerisini ağalar halleder. Haydi. Validem. Has bahçeye çıkmıştım hava almak için. O halde yolunu şaşırmışsın. Zira nereden geldiğini gayet iyi biliyorum. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum ben. Kes sesini Mihrimah! Yüzüme baka baka yalan söyleme bana. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Mihrimah. Benim kızım, benim sultanım. Nasıl olur da gururunu ayaklar altına alır böyle? O kadınla nasıl konuşursun? Benim kim olduğumu bilmiyor. Seni tebrik ediyorum Mihrimah. Hiç değilse bunu düşünebilmişsin. Hala anlamıyorsun değil mi? Sanıyorsun ki Bahri Bey seni düşünüyor, seni seviyor. Gördüğün gibi seni reddedip kiminle geziyor? Validem. Buraya kadar Mihrimah. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. Gel. Bahri Bey'im. Nasıl efendi? Oo Sümbül ağa. Mercan ağa bu tarafa geçmene müsaade ediyor mu? Olur mu hiç öyle şey beyim? Onun haddine mi düşmüş? Hele bir denesin, hele bir göreyim, hele bir yapsın. Söyle ağa. Nedir derdin? Hürrem Sultanımız sizinle görüşmek istiyorlar. Söylesene be adam. Buyursunlar hemen. Burada değil beyim. Sizi mermer köşkte bekliyorlar. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Bahri Bey seninle son kez Mihrimah hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun sultanım. Sizi dinliyorum. Mihrimah'ın sana olan zaafı malumun. Ben her ne kadar istemesem de bu böyle. Ve işin kötüsü de ısrarla hislerinizin karşılıklı olduğunu söylüyor. Sultanım. Emin olun ki böyle düşünmeleri için hiçbir şey yapmadım. Bana başka, ona başka konuşuyor olabilir misin? Zinhar böyle bir şey yok sultanım. Fakat siz de takdir edersiniz ki sultanımıza hakikati alenen ifade edemem. Bu yakışık almaz. O halde söyle nedir hakikat? Mihrimah'ı neden istemiyorsun? Sultanım bağışlayın beni. Fakat kendileri benim gözümde hala bir çocuk. Başka bir göze bakmam mümkün değil. Anladım. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bahri Bey'e çekilebiliriz. Sultanım. Bahri Bey. Mihrimah. Benim güzel kızım. Bana kızıyor olabilirsin şimdi. Lakin hakikati kendi kulaklarında duyman lazımdı.
Hünkârım, külliyenin inşa edileceği avrat pazarını düşününce en münasibi caminin tek kubbesi ve tek minaresi olmasıdır. Ayrıca pencere sayısını artırıp ferah ve aydınlık olmasını sağlayacağım. Alacağı her ışığın günün her vaktine göre hesabını da yaptım. İçerisi zinhar karanlık olmayacak. Âlâ. Aydınlık ve ferah olması mühim elbet. Bu taraf ise hünkârım daha sıcak olacağından abdesthaneleri buraya almayı düşünüyorum. Hazirenin karşısında Sıbyan Mektebi, İmaret Medrese ve Şifahane olacak. Âlâ. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Al içeri. Hünkârım, Hürrem sana bahsettiğim mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. metninizi çok duydum Sinan Ağa. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım. Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse 6 ay sonra teslim ederim sultanım. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Sultanım. İnşallah Mimar Sinan sözünü tutar. Külliyenin bir an evvel faaliyete geçmesini istiyorum. İbadete açılsın. Fakir fukara yemeğini yesin. Hastalar şifa bulsun. Merak etme. Sinan hayli yaman bir ağa. Vaktinden evvel teslim edecektir. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Benim eşsiz hazinem. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Malumunuz Rüstem Paşa ile evlenmem mevzu bahis. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Eğer siz de münasip görürseniz Rüstem Paşa ile evlenmeyi kabul ediyorum. Hatice'm. Evlatların nerede? Onları neden getirmedin? Osman'ın pek hali yoktu hünkârım.
Huri Cihan da kardeşinin yanında kalmak istedi. Allah şifa versin. Yeni sarayından memnun musun? Bir şikayetim yok. Nasıl olabilir ki zaten? Dahi uçmayacak. Sultanım. İyi misiniz? Mihrimah'ı neden istemiyorsun? Kendileri benim gözümde hala bir çocuk. Zannediyorum hayırlı haber kulağına gelmiştir, öyle değil mi? Bağışlayın sultanım. Fakat bir malumatım yok. O halde dinle. Rüstem Paşa ile evlenmeye razı geldim. Bundan böyle dikkatli ol Malkoçoğlu. Zira kırdığın kalp bir sultana ait. Hünkârım. Gel Mihrimah, otur şöyle. Mihrimah da geldiğine göre sizleri buraya neden topladığımı söyleme vakti geldi. Ay yüzüyle hayatımı aydınlatan Mihrimah'ımı kendi arzusu ve rızasıyla Diyarbakır Beylerbeyim Rüstem Paşa ile nikahlamaya karar verdim. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Gel. Paşa Hazretleri. Hayrola Azize? Payitahttan geldi paşam. Hürrem Sultan Hazretleri göndermişler. Ben Rüstem, Butomirli Hırvat domuz çobanının oğlu. Butomir'den 9 yaşında kendi arzusuyla devşirilen, doğduğu topraklardan sürgün edilen Rüstem. Anasız büyümek bazı evlatların kaderidir. Ben de onlardan biriyim. Tıpkı kardeşlerim gibi. Ben Rüstem. Gitmeyi, kardeşlerimden ayrılmayı sahiden istedim mi bilmiyorum. Ancak kalmak demek, babamın eziyetine, zulmüne boyun eğmek demekti. Ve ben asla boyun eğmedim ona. Yediğim her silleye rağmen, çektiğim her cezaya rağmen asla boyun eğmedim. Hiç görmediğim, işitmediğim, bilmediğim uzak diyarlara doğru yola koyulduğumda evimiz, köyümüz, kardeşlerim geride kalmış, annem çok uzaklara göçmüştü. Yol aldım. Çocuklarla yürümeye başladım. Güneş bir doğdu, bir battı. Günlerce yürüdüm. Durdum. Ben Rüstem. Yola çıktığımızda kaç çocuktuk? Kim bilir kaçımız varabildi Edirne'ye bilmiyorum. Ne çok ölen oldu yanımda. Hastalık, ölüm bizimle birlikte yürüyordu sanki. Çoğunun gözünde korku vardı. Oysa ki ben korkuyu babam bellemiştim. Kaçmıştım ondan. Korku peşime düştükçe ben Rüstem olmayı öğrendim.
Rüstem dediler bana. Pehlivan demekmiş. Belledim adımı. Rüstem olmayı belledim. Ben Rüstem. Annemin sıcak kucağını yitirince gördüm soğuğu. Ayaz vurdukça inadına soğuttum kalbimi. Beni zayıf görenlere inat yürüdüm. 9 yaşımda bana her türlü eziyeti reva gören babama inat, kaderime inat yürüdüm. Daha güçlü olmak için canımı dişime taktım, yürüdüm. Ne yağmurlar durdurabilir beni, ne rüzgar, ne dağlar, ne denizler, ne uçurumlar. Zira ben öfkemi, hıncımı, kinimi kanat yaptım kendime. O büyük hayallerin ülkesine uçuyorum. Ben Rüstem, Hırvat domuz çobanının oğlu. Butamirli Rüstem. Ve işte şimdi kanatlarım beni hayallerimin eşiğine getirdi. Paşam, beni görmek istemişsin. Gel Nigar Hatun. Otur şöyle. Bunca zamandır nikahlı zevcemsin. İkimiz de biliyoruz ki bu izdivacı ben istemedim. Maktul İbrahim Paşa ile Hatice Sultanımız öyle buyurdular. Öyle değil mi? Hayırdır inşallah. Benim için hayırlı olduğu aşikar. Lakin seni bilemem. Bana dediklerini hatırlıyor musun? Hayal kurma. Boyundan büyük işlere kalkışma. Sen kim? Mihrimah Sultan'la evlenmek kim? Zannediyorum şimdi kim olduğumu anlamışsındır. Yaklaş. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Sultanım, valideniz Hürrem Sultan Hazretleri bu kumaşları sizin için hususi getirttiler. İçlerinden beğendiklerinizi seçerseniz terziler de bir yandan çalışmaya başlasınlar. Kaldırın bunları. Hiçbirini beğenmedim. Sultanım, evvela bir baksaydınız bunlar güzel şeyler. Sümbül Ağa, duymadın mı beni? Hiçbirini istemiyorum. Herkes çıksın. Yalnız bırakın beni. Emredersiniz sultanım.
Hünkârım, Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Hoş geldin Süleyman Paşa. Afiyettesindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Şu fani dünyada mübarek yüzünüzü bir kez daha görmek nasip oldu. Ölsem de gam yemem. Âlâ. Senin Hint seferindeki başarılarını işitmeyen kalmadı. Sayende Yemen eyaleti kuruldu. Gönlünden ne geçerse dile benden. İhanet eden Zevit Bey'i Nahud Ahmet'i yakalayıp idam ettikten sonra Allah bana Mekke'de hac vazifemi ifa etmeyi de nasip etti hünkârım. Daha ne isterim? Allah kabul etsin. Amin. Hünkârım, seferden evvel verdiğiniz salahiyetle Maktul Nahuda'nın yerine Yemen Beylerbeyliğine Gazza Sancak Bey'i Mustafa'yı tayin ettim. Arz ederim. Münasiptir paşa. Deyyus gel buraya. Utanmıyorsun çarık çalmaya. Yapma. Dur bakalım efendi. Nedir bu Sabi'nin kabahati? Çarık çaldı. Paramayı uzattı. Yetmez mi? Tamam. Amel defterinden sen mi mesulsün? Çaldıysa ihtiyaçtan. Çocuğun ayağında çarık olsaydı şimdi hırsız damgası yemezdi. Sen kimsin be adam? Ne karışırsın? Edebinle konuş efendi. Senin karşında Şeyh İsmail Maşuki Hazretleri var. Hünkârım şükürler olsun vebadan kurtulduk. Hayli azaldı. Moşe Efendi 1-2 ay içinde tamamen yok olur dedi. İnşallah Lütfü Paşa, inşallah. Lakin hünkârım kaybımız ağır oldu. Veba korkusundan kimseler sokağa çıkamadı. Esnaf kan ağlıyor. Hususi tedbirler almak lazım. Hakkı halim var. Lütfü Paşa, tellalları salın. Hastalığın artık geçtiğini ve esnaftan bu afet sebebiyle 3 ay boyunca vergi alınmayacağını duyursunlar. Emru ferman yüce padişahımızındır. Süleyman Paşa, Hint seferi ve Yemen hakkında teferruatlı bir malumat isterim. İlaveten Mısır ne vaziyettedir? Onu da bilmek isterim. Elbette hünkârım. Hemen bir telhis yazıp arz ederim. Âlâ. Hünkârım bir husus daha var. Söyle. Aksaraylı Pir Ali Efendi'nin oğlu Şeyh Maşuki payitahta geri dönmüş. Cami avlusunda, çarşıda, pazarda yeniden vaaz veriyormuş gafil. Ne demektir bu Mesud Efendi? Bağışlayın hünkârım. Ben de şimdi Lütfü Paşa'dan duyuyorum. Bu Şeyh Maşuki'ye daha fazla müsamaha göstermeyeceğim. Madem ki benim emirlerimi dinlemeyip payitahta geri döndü, o halde tez vakitte yakalansın ve yargılansın. Hak ettiği cezayı çekerse belki aklı başına gelir. Sultanım, emriniz üzere en iyi kumaşları seçip Mihrimah Sultanımıza götürdüm. Lakin kendileri bir hayli hırçın, kumaşların yüzüne dahi bakmadan hepimizi kovdular. Sümbüla terzileri bana gönder. Kumaşları getirsinler, ben bakarım. Emredersiniz sultan. Sultanım, ne kumaşları bunlar? Yoksa düğün için mi bu hazırlık? Afife Hatun, ben de seninle bunu konuşacaktım. Düğün hazırlıklarının başlaması lazım. Baş haznedarım ve kötüdam olarak Mişimah'ın düğününde bütün mesuliyet senindir. Şeref duyarım sultanım. Yalnız düğünün bu bakar olması mümkün değil. Sıra yetişmez. Kışında yapılması pek münasip olmadığı için bir sonraki bakarı bekleyeceğiz. Mecbur. Afife Hatun, hayır, beklemek yok. Bu yıl bitmeden düğün olacak. Zira bu düğün sadece Mişimah'ın değil, aynı zamanda şehzadelerin Beyazıt ve Cihangir'in de sünnet düğünü olacak.
Bir yıl içinde 2 düğün olmaz. Masrafları, hazine külfet olur. Öyle değil mi? Hak haliniz var sultanım. Sümbüla, sen de şehzadelerimin sünnetinden mesutsun. Derhal hazırlıklara başlayın. Kusursuz bir düğün olsun istiyorum. Sultanımın ve şehzadelerimin şanına yaraşır bir düğün. Emrederseniz sultanım. Sümbüla, Şah Sultan'dan haber var mı? Sultanım öyle bir sessizliğe gömüldüler ki vallahi çıt çıkmıyor. Bu hayır alamet değil sultanım. Dikkatli olmak lazım. Elbet bir hamle yapacaklardır. Orası muhakkak. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bu düğüne mani olamayacaklar. Ok yaydan çıktı bir kere. Gördüğün gibi zevcini vezir-i azam yapmakta bitmiyor iş. Mühim olan onu o makamda tutabilmek. Sana bundan sonra olacakları söyleyeyim. Rüstem damat olarak divana girecek. İlk fırsatta da Lütfi Paşa'dan kurtulup yerine geçecek. Rüstem hala Diyarbakır'da Hatice. Düğünde olmadı. Merak ediyorum. Nasıl mani olacaksın? Bunun tek bir çaresi var kardeşim. Rüstem'in canını almak. Başka türlü asla mani olamazsın. Rüstem'e haber çoktan gitmiştir. İlk iş Nigar'ı boşayıp yollara düşecektir. Yapacak bir şey yok. Ya, bir sultanın gururuyla oynarsan olacağı bu. Tabii, senin yüzünden razı geldiler bu izdivaca. Yazık, bile isteye ateşe attılar kendilerini. Hürrem Sultan istedikten sonra daha olsa duramaz önünde. Er ya da geç boyun eğecekti zaten. Öyle de... Rüstem denen sırtlanın mazide yaptıkları ortada. Eğer bu gücü de eline geçirirse kimse tutamaz onu. Sana da bana da payitahtı dar eder. Ateş olsa cürmü kadar ger yakar. Yahu hadi ben neyse de sen kendini düşün beyim. Sultanımızın sana karşı alakasını biliyor. Gelir gelmez senden kurtulmak isteyecektir. Mihrimah Sultanımızın öfkesini de düşünürsek işin zor. Ne vakit kolay oldu Nasır Efendi? Yahu tamam. Dur ya. Nereye? Silvia Hatun'u bekletmek olmaz. Mihrimah. Beni görmek istediğini söylediler. Neyin var senin? Kötü bir şey mi oldu? Yok hayır ben sadece seni ziyaret etmek istedim. Mihrimah, kardeşim. Ne oldu sana? Kim üzdü seni böyle? Mehmet. Ne olur bana yardım et. Ben Rüstem'le evlenmek istemiyorum. Ben evlenmek istemiyorum. Nasıl olur bu? Sen kendin konuşmuşsun hünkârımızla. Bu evliliğe razı olduğunu söylemişsin. Bir anlık öfkeyle söyledim sadece. Hazır değilim, yapamam. Validemle konuş, babamla konuş. Buna mani ol ne olur. Aklını mı kaçırdın sen? Düğün ilan edildi bir kere. Vazgeçemezsin. Hem nedir seni bu kararı iten? Kime öfkelendin de konuştun hünkârımızla? Bana yardım edecek misin? Daha evvel aklın neredeydi? Hem sen bilmez misin hünkârımızın verdiği karar katidir. Mutlak suretle tatbik edilir. Asla geri dönmez. Tamam kardeşim. O halde ben bir şey söylemedim. Sen de bir şey duymadın. Babam Pir Ali Efendi Kutup,
Ben ise Mehdi'yim. Bize uymayanın imanı doğru değildir. Kutbun başı arşta, ayağı ferşte 18 bin alemi kaplamıştır. Laflarına dikkat et efendi. Bu söylediklerinin hepsi şeytan işi. İnsanı yaratan sensin. Bir kadına yaklaşırsın, çocuk doğduktan sonra da Allah yarattı dersin. Ey alim! Bu adamı dinlemeyin. Şeytanın oyununa gelmeyin. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Efendimiz'e böyle hakaret edemezsin. Muhittin. Benim şeytan olduğumu söylüyorsun. Bundan gocunacak değilim. Zira her insan kendi şeytanıyla birlikte doğar. Aynı kendi Rabbi ile doğduğu gibi. Allah da, şeytan da insanın kendisidir. Kendi içindedir. Tövbe de efendi, tövbe de. Biz Allah'ın kullarıyız. Şeyh İsmail Maşuki Efendi. Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla sizi ve müritlerinizi götürmek üzere emir aldık. Götürün münafık İslam düşmanını. Götürün nasıl? Kes sesini efendi. Şah Hazretleri, bizimle gelin. Aksi halde zor kullanmaya mecburuz. Madem ki hünkârımız böyle buyurmuşlar, o halde gidelim. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada verilemeyecek hesabımız yoktur. Ebu Suud Efendi. Kusurumu bağışlayın. Sizi bu şekilde karşılamak istemezdim. Beğendin mi yaptığını evlat? Seni defalarca ikaz ettim. Hünkârımız da lütfetti, bağışladı seni. Ama sen bizi dinlemedin. Aileni de mahcup ettin. Her koyun kendi bacağından asılır. Attığım her adımdan ben mesulüm. Ben mahcup değilken başka kimse benim adıma mahcup olmasın. Ya sabır, ya sabır. Akılsız ve cahil biri olsan içim yanmaz. Nasıl böyle bir hataya düşersin evlat? Ha? Nedir senin zihnini çürüten böyle? Şarap mıdır, afyon mudur, nedir? Ben Allah'ın nimetlerini bu iyidir, şu kötüdür diye ayırmam. Hepsi kabulümdür. Zira insanın zihnini bunlar değil, bağnazlık çürütür. İslam'ın ve imanın şartlarını kabul edip tatbik etmek ne vakittir bağnazlık oldu be hey gafil ha? Bu lafların var ya, bu lafların sümme haşa küfürdür. Af dileyip hak yoluna girmezsen eğer seni ben bile kurtaramam. Ben zaten hakkın yolundayım Ebu Suud Efendi. Hak ile birlikte yürüyorum. Bana nasihat ediyorsunuz. Lakin görmüyorsunuz ki benim derdim sizin nasihatlarınızdan daha âlâdır. Beni ölümle korkutmayın. Bu bana boş tehdittir. Ben kanıma susamış biriyim. Benim aşkım öyle büyük ki ölüme hazırım. Benim için ölüm de hayat da birdir. Ben sana değil, ailene üzülüyorum. Allah'tan baban bu dünyadan göçüp gitti de senin rezilliğine şahitlik etmedi. Babalar evlatlarını seçemez Hoca Çelebi. Evlatlar da babalarını. Unutmayın ki sizin muhterem rahmetli babanız Muhittin Efendi de bizim yolumuzda yürüyen Bayram-ı Melami Şeyh'iydi. Rahmetli babam bir şeyhti, doğrudur. Yalnız
rahmetli Şemsiye-i Bayramiye'dendi. Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin yolunda gitti. Senin yolundan gitmedi asla. Ömrü boyunca şeriat denilen ilahi iradeye uygun yaşayıp Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştı. Zinhar senin gibi küfre düşüp zındıklık itmedi.